Açık alanda kırmızı pancarları görmüşken küçük bir çekim yapalım istedim. Burada farklı pancar bitkilerinden var. Bu da bize farklı çeşitler olduğunu gösteriyor. Bunların üzerlerinde bazı yapraklarda zararlar var. Diğer sebzelerle beraber bunlar da açık alandalar. Yapraklarında hasarlar olmasına rağmen renkten dolayı pek belli olmuyor. Kırmızı pancar antioksidan içeriği oldukça yüksek, faydalı bir sebze. Bunların yapraklarını tüketebildiğimiz gibi toprak altındaki yumrularını da tüketiyoruz. Esas olarak aslında onun için üretiliyor ama burada yapraklarında tüketilebilir. Pazarlarda da bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Aynı ekilen tohum içerisinden farklı bitkiler çıktığını görebiliyoruz. Bunlar pancarla ilgili mozaik virüsü. Buraya geldiğimiz zaman toprak altındaki oluşmaya başlayan yumruyu görüyoruz. Tabii bunlar sık ekilmiş. Sık ekilenler bu şekildeyken seyrek ekilenler bu şekilde. Yani toprak altındaki yumruyu da düşünerek tohum ekim sıklığını ayarlamak gerekiyor. Bireysel olarak gelişirse bitkiler daha iyi gelişiyor. Ve artık burada daha kırmızı renkli olanlar var. Farklı olanları görüyoruz burada. Şimdi toprak altındaki yumru kısmına baktığımız zaman bu şekilde yumrular oluştuğunu görüyoruz. Bunlar hasat edilecek. Yapraklar kıpkırmızı. Yaprak rengi ister istemez içerisindeki yumrunun içindeki rengi de etkileyecek. Daha sık ekilenler burada. Bunlar sık ekilmiş. Deneme yanılma yöntemi olduğu için öğrenciler sık bir şekilde ekim yapıyorlar. İşten kaçmak için, kolaylık için bunu yapabiliyorlar. Bunlardan herhangi bir yumru almak mümkün değil. Ama bireysel olanlardan yumru alacağız. Şunlardan da alabiliriz. Özellikle şundaki yumru gelişimi çok daha iyi olacak. Alttan itibaren gelişmeye başladığında görebiliyoruz. Fındık turpu var burada. Fındık turpunda hasat gecikince ne olur? Bunlardan olur. Yani çatlama meydana geliyor. Bunlar sağlam. Salyangoz zararları bu şekilde devam ediyor. Havalar soğuk gittiği için açık alandaki maydanozların renkleri bir anda renk açılması meydana geldi. Bu alan üzerinde başka sebzelerimizden de var. Örneğin burada da kerevizler var. Kerevizlerin de yumruları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Toprak yapısı
toprak altı organları yenilen sebzeler için oldukça önemli. Toprak kirli, sıkı yapılıysa, sertse ve yumru toprak altında iyi gelişemiyorsa yumrularda ister istemez iyi olmuyor. Bunu fındık turpta da, pancarda da, diğerlerinde de görebiliyoruz. Burada da var. Şimdi aynı alan içerisinde iki farklı ıspanak göstereceğiz. Şuna baktığımız zaman yapraklarının ince olduğunu, hemen sapa kalktığını görebiliriz. Şuraya geldiğimiz zaman yaprakların kalın etli olduğunu ve hala sapa kalkmadığını görebiliyoruz. Sapa kalkma dediğimiz çiçek sapını oluşturması olayı. Bunun sebebini aslında üretimde kimse dikkat etmiyor. Bir kısmı bunun erkek bitki. Özellikle ince yaprak olanlar. Bunlar da dişi bitkisi. Sebzeler içerisinde birkaç tane bitki türü var bu şekilde. Erkeği ve dişi olan. Dişisi olan. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Tohumunu alırken, üretim yaparken buna dikkat etmek gerekiyor. Burada da yine karışık olanlardan var. Etrafta çok fazla yanlış bilgi dolaşabiliyor. Yani erkek bitki, dişi bitki deyince işte 3 burun biberden bahsediyorlar. Burnu 3 tane olmaz da 4 tane olursa, 2 tane olursa işte birisi erkek, birisi dişi diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok biberde. Yanlış bilgi var. Ama Facebook gibi mecralarda bol bol insanlar eleştiri yapabiliyor. Her şeyi biliyorlar. Bildiğini düşünüyorlar aslında. Bir kuşkonmazda, bir ıspanakta erkek ya da dişi bitki mevzusunu görebiliyoruz. Diğerlerinde görülemez. Döllenmeden bahsetmiyoruz. Sadece bitkiden bahsediyoruz. Burada da az önce tohum ekim zamanı farklı kerevizleri görüyoruz. Bunun da yumruları oluşmuş durumda. Oluşuyor ama yine dediğim gibi toprak yapısı önemli. Burada çok sık ekim yok. Daha seyrek ekim yapılarak bir yetiştiricilik yapıldı. Kerevizde iki tip kereviz vardır genellikle ülkemizde. Birisi sap kereviz, birisi kök kereviz. Bu kök kereviz. Sap kerevizin sapları yeniliyor. Kök kerevizin de toprak altındaki bu yumruları tüketiliyor. Hava soğuklukları, sıcaklık neyi etkiler? Serin iklim sebzesi olmasına rağmen hemen burada gösterelim. Buyurun. Dere otunda yaprağın rengini etkiliyor. Bitkinin kökünün gelişmişliği, bitkinin dayanıklılığı, bitkinin yaşı, her şey bunda etkili. Ve burada direkt rengi açmış. Burada yeşil, burada açık. Suyun toplandığı yer. Bunların hepsi birer faktör. Suyun toplandığı yer nasıl? Yağmur yağıyor, su o tarafta birikiyor. Birden soğuk çöküyor. Bitkinin kökleri daha fazla üşüyor. Bunun gibi. Burada da dereotlarının hasadı geçmiş yine. Yapılacak. Onları görebiliyoruz. Sorularınız olursa video altına yazabilirsiniz.